Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu güzel ipimizle harika bir model başlayacağız. Şöyle 2 sıra haroşa lastiğimi ördüm. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. Dilerseniz hep birlikte yapmaya başlayalım. Evet, şöyle 2 sıra haroşa lastiğimi yaptım. İsterseniz lastiksiz de yapabilirsiniz. Bu model için ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları. Yani çift sayıda olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre bu şekilde ayarlayıp modelimizi tam denk getirerek kurabiliriz. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. İkinci sıraya geçiyoruz. Kenar ilmeğimi düz ördüm. İkinci sıra arka yüzündeyim. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum yine. İkinci sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters örerek devam edelim. Kenar ilmeğimi düz ördüm. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtik modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonra bir ilmek artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Önce bir artırma, daha sonra 2 ilmeği düz örerek keselim. Bir artırma, 2 ilmeği düz örerek keselim. Üçüncü sıra ön yüzünde yapacağımız işlem bu. 2 ilmeğimi kestim. Bakın burada sıra başında artırma yapmıştım. Sıra sonunda artırma yapmadan kenar ilmeğimi örüyorum. Buna dikkat edelim. Şu kenarlarda nasıl yaptıysam aynı şekilde yapmaya çalışın. Yoksa modelde kayma olur. Kenardan şöyle model verev gider. Benim gibi yapmazsanız buna dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Beşinci sıra ön yüzündeyiz. Modelimiz kaydırmalı. Şimdi ikinci kez kurarken modeli kaydırıyoruz. Beşinci sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Evet, sıramı tamamladım. Altıncı sıra arka yüzündeyim. Yine ilmeklerimi ters örüyorum. Altıncı sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters örerek devam edelim.
Evet, sıramızı tamamladık. 7. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz ördüm. Artırma yapmıyorum. Önce kesme işlemi. Bir düzden sonra 2 ilmeğimi kestim. Bakın modeli bu şekilde kaydırmış oldum. Daha sonra bir artırma yaptım. Bakın önce bir düz ilmek, kesme işlemi, daha sonra artırma. Kestim, bir artırma yaptım. 2 ilmeği aldım, düz ördüm, kestim, bir artırma yaptım. Önce kesme işlemi, daha sonra bir artırma. Kestim, artırma yaptım. Sıra sonunda kalan bir düz ilmeğimi ördüm. Bu şekilde bakın, burayı unutmayalım. Kesme işleminden sonra bir artırma, daha sonra bir düz ilmek ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. 8. sıra arka yüzündeyim. Son sıramız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örerek devam edelim. Evet. Modeli bir kez kurduk arkadaşlar. Bakın, model böyle devam edecek. İsterseniz hızlıca bir kez daha kuralım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Modelin 1. sıra ön yüzündeyiz. Tekrar kuruyoruz. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. 1. sıra ön yüzünde ilmeklerimizi ters örerek devam edelim. Kenar ilmeğimi düz ördüm. 2. sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters ördüm. 2. sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters örerek devam edelim. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Şimdi şu ajurlu kısmı yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir artırma yaptım devamında. Daha sonra 2 ilmeğin ikisini bir alarak kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Bir artırma, 2 ilmeğin ikisini bir kestim. Bir artırma yaptım. 2 ilmeği aldım. Kestim. Bir artırma, 2 ilmeği düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Bir artırma, bir kesme işlemi. Bir artırma, bir kesme işlemi. Sıra başında artırma yaptığım için sıra sonunda kesme işleminden sonra artırma yapmadan kenar ilmeğimi örüyorum. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Dördüncü sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi düz ördüm. Evet, bakın model yavaş yavaş kendini gösterdi burada. 5. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım.
Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. 5. sıra ön yüzünde ilmeklerimizi ters örelim. Kenar ilmeğimi düz ördüm. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi ters örüyorum yine. Yedinci sıra ön yüzündeyim. Yine ajurlu kısmı yapacağız. Sıra sonuna ve sıra başına dikkat edin arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada artırma yapmıyorum. Bakın 3. sırada yaparak başlamıştık. Şimdi burada kenar ilmeğinden sonra bir düz ilmek ördüm. Modeli kaydıracağım. Daha sonra kesme işlemi yaptım. 2 ilmeği kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Bir artırma yaptım. Önce kesme işlemi yaptım. Daha sonra bir artırma yaptım. Bir kesme işlemi yaptım. Bir artırma yaptım. Evet. Son 2 ilmeğimi de yine kestim. Daha sonra bir artırma yaptım. Bir düz ilmek ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıra başında bir düz ilmekle başlamıştım. Bir düz ilmekle bitirdim. Önce kesme işlemi yaptık, sonra artırma yaptık. Aynı şekilde önce kesme, artırma, daha sonra tek olan ilmeğimizi ördük. Dediğim gibi bu sıra başına ve sıra sonuna dikkat ederseniz modelinizde hiç sarkma ve ilmek eksilme, artırma olmaz. Son sıramız 8. sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örelim. Evet, modelimi tamamladım. Bakın model böyle. Bu parçayı da daha önceden hazırlamıştım. Bunu da yine haroşa lastik üzerine kurdum. İsterseniz lastikli, isterseniz lastiksiz yapabilirsiniz bu modeli. Modelin ilerlemiş hali de böyle olacak. Bakın arkadaşlar nasıl güzel dantel gibi zarif. Bir de şu kenarlara bakın. Hiç sarkma, şöyle vere gitme yok. Arka yüzü de her iki tarafı da kullanabilirsiniz. Bakın arka yüzü de gayet güzel ve temiz bir görüntüsü var. Bunu çocuk örgülerinde, yetişkin örgülerinde, her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Yazlık örgülerinizde. Sizler de nelerde kullanacaksınız onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.